Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance borsasında yer alan çok önemli kazanç sistemlerinden bahsedeceğim. Kripto paralar dünyasında al-sattan kazanç sağlanabilir veya coinleri uzun süre, uzun vadeli olarak elimizde tutarak para kazanılabilir. Ancak dünyanın en büyük borsaları çok önemli projeler gerçekleştirmekte ve bunlar da bizim için, kazanç sağlamamız için çok önemli fırsat arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir açayım arkadaşlar. Şu üç kısmı anlatacağım sizlere. Launchpad, Launchpool ve BNB kasası. Launchpad token çıkartma platformudur. Yani Binance'in Launchpad projesi kapsamında isteyen kişiler veyahut firmalar, şirketler buradan yeni kendi kripto paralarını çıkartabiliyorlar. Ve bunları çıkarttıktan sonra da bu coinler hani önceki zamanlarda bilirsiniz Alice gibi örnek önemli değerler kazanabiliyor. Mesela şimdi Launchpad'i bir inceleyelim. Launchpad kısmına Binance borsamızda hemen şuradan tıklıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar mesela en son Barcelona Fan Token listelendi. Barcelona Fan Token listelendi. Daha önce de TLM gibi, Alice gibi coinler burada listelenmişti. Şimdi mesela burada diyelim listelendi. Hemen karşımızda mesela coin'i gördüğümüzde şu an Barcelona var. Ayrıntılı bilgileri gir dediğimizde burada çizelge karşımıza çıkar. Bu coinlerden yani Launchpad kısmında yeni listelenecek olan coinlerden almak için ya BNB kasasında BNB'miz olması gerekiyor ya da spot cüzdanında BNB'miz yer alması gerekiyor. Hesaplama dönemi başladığı zaman mesela şurada bir tarih verilmiş. Bunu gördükten sonra gün gün elimizdeki yer alan BNB'leri sistem hesaplıyor. Ondan sonra en son artık token dağıtım hesaplama döneminde hesaplanıyor. Sonra token dağıtım döneminde de e, elimizde yer alan BNB miktarı ölçeğinde bir yeni listelenecek coin'den bize hediye olarak veriyorlar arkadaşlar. Ve çok önemli bir nokta, bu süre zarfında birçok kişi BNB elinde tuttuğu için veya BNB kasasını biriktirdiği için BNB'nin değeri artıyor arkadaşlar. Zaten ne zaman ki bir proje listelense şu anda işte Barcelona Fan Token listeleniyor. BNB'nin son günlerdeki artışını görmüşsünüz. %20'ye kadar dün çıkmıştı mesela. Şu anda da gene bir %6'lık bir artışı var. Ancak tam token dağıtımı olduğu zaman yani borsada listeleneceği zaman yeni coin insanlar ellerindeki BNB'leri çekmeye başlıyorlar. Bu kripto paradan almaya başlıyor. Listelendikten sonra tabii bu kripto paradan da insanlar alabiliyor. Bu yüzden BNB'lerde bir kasalarda veya spotta bir azalma olduğu için artık insanlar çıkacağı için BNB'de hafif hafif artık bir düşüş meydana geliyor. Ancak ne zaman ki bir coin listelense o zaman kesinlikle BNB artıyor. Hemen BNB o zamanlar alabilirsiniz. Yani katılım dönemi başladığında yani hesaplama dönemi başladığında. Ve bir önemli noktada burada bir kripto parayı gördüğümüz yani Launchpad projesi kapsamında Binance borsasında listeleneceğini gördüğümüzde bir coin'i ilk önce araştırmalıyız. Bu coin başka bir borsalarda var mı? Eğer ki başka bir borsada daha önceden listelenmişse oradan hemen almamız gerekiyor. Mesela TLM coin vardı. TLM coin burada listelendikten sonra MXC borsasında listelenmişti. Daha önce de MXC'de yer almıştı yani. Ben aldım. Aldıktan bir gün sonra %100 kazanç getirdi arkadaşlar. Eğer ki tabii ki ben biraz geç görmüştüm yayınlandığını burada TLM'nin. Daha önceden girseydim kazancım %100 değil artık %500 civarı bir şey olacaktı arkadaşlar. Orada keşke biraz daha önceden alsaymışım. Mesela burada da mesela Barcelona burada listelenmeden önce, burada çıkmadan önce başka bir borsada varsa hemen araştırıp alırsanız eğer zaten BNB'de listelenecek haberi çıktığında
önceki yer alan borsalarda bu coinler çok önemli artışlar sağlıyor arkadaşlar. Bazı coinler ilk defa Binance'te yayınlanabilir ama bazıları daha önceden bir borsada yer alabiliyor. Bunu araştırmak lazım. Eğer ki varsa da hemen almak lazım arkadaşlar. Kesinlikle artıyor. Düşünün, bir coin listelendiğinde burada insanlar BNB aldığı için BNB'nin değeri artıyor. Oradan kazanç sağlayabiliriz. Eğer bu coin daha önceden başka bir borsada listelenmişse oradan alarak bir kazanç elde edebiliriz. Burada BNB tuttuğumuz zaman elimizde bu coinlerden hediye verecekleri için bizlere verdiği coin'den tabii ki kazanç elde etmiş oluruz. Eğer bir de aldığımız coin, düşünün, Alice gibi bir fırlama, inanılmaz bir artış yaparsa çok önemli kazanç sağlayabiliriz. Yani çok önemli arkadaşlar. Binance'in çok güzel bir özelliği, projesi bu Launchpad. Kesinlikle herkes bunu değerlendirmeli. Farklı borsalarda yer alan arkadaşlar da Binance'e bence giriş yapmalı arkadaşlar. Binance borsasına kayıt linkim de videonun altında var arkadaşlar. O linkten Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Binance borsası kazanç açısından çok çeşitlilik getiriyor arkadaşlar. Yani alsat haricinde, onun haricinde tabii bu türden projelerle kazançlar elde edebiliyoruz. Bir de bazı zamanlar ödül dağıtıyor. Mesela yılbaşında 1 Ocak'ta ödül dağıtmışlardı. 100 liralık ben de bir ödül kazanmıştım oradan. Güzel özellikler var arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Launchpad'i bitirdik. Launch Pool arkadaşlar. Launch Pool'da Binance borsasında yeni listelenen coinlerden madencilik veya farm diyebilirsiniz ismini yaparak vadeli hesap gibi getiri elde etme demektir. Şimdi de bunu gösterelim. Buradan finans kısmından Binance Earn'e tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada esnek vadeler kısmının hemen altında esnek birikimlerin altında Launch Pool yazıyor. Coin yatırın ve kripto kazanın. Hemen tıklıyoruz Launch Pool'a. Burada Binance borsasında yeni listelenen coinlerin madenciliğini yapabiliyoruz. Yani hemen stake et dediğimizde mesela TLM elde etmek için Boost yatırın, TLM elde etmek için BNB yatırın. Şu iki coin'den birisini yatırarak, yani yatırmak için de hemen stake et deniyor. Mesela BNB stake edersek, evet, burada mesela stake et dersek BNB'lerden alıp şu an bize gün gün bu TLM coin'den hediye olarak veriyorlar arkadaşlar. Burada farming süresi için kalan süreyi de gösteriyor. Belirli bir zaman çizelgesi oluyor bunların. Yıllık getiri oranı da şu an 3.81'miş. Gelen ödülleri de ödül alım geçmişinden görebiliyoruz. Yani bir tıklayalım. Ben daha önceden elimde BNB varken bu ödüllerden almıştım. Alice almışım. TLM almışım mesela. Bu şekilde arkadaşlar kazanç elde edebiliyorsunuz Launch Pool ile beraber. İnsanların buralarda BNB kilitlemesi BNB'yi besliyor arkadaşlar. Yani insanlar BNB'yi bir şekilde kullanmış oluyorlar. Ve bu sayede BNB bildiğiniz üzere genel itibariyle hep bir artış içerisinde yer alıyor. Yani Binance borsası kendi coin'i iyi pazarlıyor arkadaşlar. İyi kullanıyor yani. Şimdi ise BNB kasasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. BNB kasasında BNB tutarsak elimizde hem BNB getirisi hem de yeni listelenen coinlerden getiri elde edebiliyoruz. Yani kazanç elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gene finans kısmından Binance Earn'e tıklıyoruz. Burada esnek vadeliler kısmın hemen altında BNB kasası diyor. Tek bir tuşa tıklayarak birçok farklı yoldan BNB'lerinizden getiri elde etme imkanı diyor. Şu anda mevcut ödülün TLM olduğunu söylüyor. Şu anda BNB kasasında BNB kilitlersek, stake edersek yani TLM coin'den bizi günlük olarak dağıtıyorlar arkadaşlar. Mesela stake et diyelim.
Mesela stake et dersek, elimizde şu an tabii şu an BNB yok. BNB olursa stake et dersek burada BNB oluşuyor. Ondan sonra hem BNB kazanıyoruz arkadaşlar günlük, hem de Launch Pool ödüllerinden kazanıyoruz. Mesela şu anda 2 tane Launch Pool ödülü var. Hem TLM hem Alice. Ben bunların ikisinden de almıştım. Elimde BNB varken en son çıkmıştım. Bazen giriyorum, bazen çıkıyorum. Yani 3 coin'den birden alabiliyoruz. Daha fazla coin de olabilir. Yani Launch Pool'da o an kaç tane coin varsa, kaç tane coin farm ediliyorsa, madencilik ediliyorsa sayısı değişiyor. Şu anda 2 tane. BNB kasasından BNB'leri çekmek için de staking'den çıkar diyebiliriz. Bu şekilde oluyor tıklayarak. İlk etapta anlattığım Launchpad, yani yeni çıkan kripto paraların kazancı elde etmek konusunda ne demiştim? Elde BNB tutmak lazım demiştim. Ya spot cüzdanımızda olacak BNB, ya da burada BNB kasasında BNB olacak arkadaşlar. Bunu da bu Launchpad kısmında coin yayınlandıktan sonra gün gün elimizde e, dağıtıma kadar tutmak gerekiyor. Gün gün hesaplıyorlar. En sonunda o hesap ölçeğinde bir hediye olarak yeni coin'den veriyorlar arkadaşlar. BNB kasası da bize bu şekilde fırsatlar sunuyor. Son olarak ise esnek ve kilitli birikimler sisteminden kazançlarımızı, yani yatırdığımız o esnek ve kilitli birikimlere coinlerimizi nasıl geri çekebiliriz, bunu anlatmak istiyorum. Sorular olmuştu bu konuda. O soruların cevabı için bu videoyu, yani bu kısmı anlatma gereği duydum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şurada cüzdan kısmında kazan sekmesi var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Şimdi esnek birikimde benim USDT'm vardı mesela, almıştım. Sizi göstermek için aldım yani. Bunu nasıl geri spot cüzdanımıza çekebiliriz? Nasıl geri alabiliriz? Esnekte ise zaten esnek burada yazıyor. Hemen sağda işlem yazısının altında ödeme diyor. Ödemeyi tıklıyoruz. Buradan normalde hızlı ödeme seçeneğinde de elimdeki coinlerin çıkması lazım, ama ben göstermek için yeni USDT yatırdığım için hemen çıkmadı. Standart ödemeyi tıklarız mesela ve ikisinden birini tıklayabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra Binance Saving hizmet anlaşması okudum ve kabul ediyorum dedikten sonra tabii Max'a tıklıyoruz. Onayla dedikten sonra esnek birikimdeki coinlerimiz spot cüzdanımıza aktarılıyor arkadaşlar. Şu an artık hatta yenilersek şuradan, işlemde de olmadığı gözüküyor. Yani spot cüzdanımıza aktarılmış oluyor. Onun haricinde işlemde tıkladığımızda burada da kilitli birikimler hesabımızda kilitlediğimiz o coinleri bu kısımdan da geri çekebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle mesela ben USDT kilitlemiştim 7 günlük. Yani bir lot, yani 100 dolarlık bir kitleme yaptım arkadaşlar. Bunu da sizi göstermek için yapmıştım yeni. Öncelikle bu yenile kısmını pasif etmemiz lazım. Ondan sonra transfer et diyoruz arkadaşlar. Max'a tıklıyoruz. Şu tiki işaretliyoruz. Transfer et dedikten sonra da evet, hemen kayboldu. Zaten kilitli birikimlerdeki USDT coin'imiz veya başka coin de olabilir. Spot cüzdanımız, yani normal cüzdanımıza aktarıldı arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemleri hemen şurada geçmiş kısmı var. Oraya tıkladığımızda yapmış olduğumuz işlemleri görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yapılan işlemler görünüyor. Geri diyelim. Kilitli birikim işlemde kısmının altında yer alıyor. Esnek birikimde kilitlediğimiz coinler de şu altta yer alıyor. Eğer mesela benim şu anda hala gözüküyor. Daha önce de ben esnek birikimde kilitlemiştim. Eğer ki burada duruyorsa belirli süre sonra kayboluyor arkadaşlar. Eğer hesabınız yatmazsa da belli bir süre sonra yatıyor. Az önce Launchpad projesi kapsamında Binance'te listelenen mesela Barcelona Fan Token'ın
Artışını buradan görüyoruz arkadaşlar. Binance %42 artmış. Şu an Paribu'da %45. Yani daha önceden demek ki Paribu'da yayınlanmış. Binance'in çok önemli sistemler arkadaş bunlar. Kesinlikle de değerlendirmeliyiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur hepimiz için. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videonun altındaki zile basarsanız videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.